Şu anda hayatında biri var ve içinde minicik bir huzursuzluk var. Ama herkes evlilik yemek ister diyor diye susturuyorsun, değil mi? Peki ya huzursuzluk boşuna değilse? Ya o insan aslında kırmızı bayrak dolu bir toksik insansa? Ya zehirli ilişkinin içine düşüyorsan ve evlenme sakın diye bağıran iç sesin haklıysa? Bugün sana tam 10 tane kesin işaret vereceğim. Bu 10'dan sadece bir tanesi bile varsa koşar adım uzaklaşman lazım. Çünkü bu video bittiğinde ya iyi ki izlemişim diyeceksin ya da ulan keşke 5 yıl önce görseydim diye ağlayacaksın. Hazırsan başlıyoruz. Çünkü 10. madde seni adeta şok edecek. Haydi girelim. 1. Asla sorumluluk almayan tip. Her şeyin suçlusu başkasıdır. Eski sevgilisi çıldırmış, patronu haksız, arkadaşları hain. Hep mağdur, hep haklı. İlk başta zavallı ya diye sarılıyorsun. Sonra ilk kavganızda sen kötü oluyorsun. Araştırmalar bu konuda çok net. Geçmiş ilişkilerindeki tüm başarısızlığı başkalarına yükleyen biri seni de aynı listeye bir gün ekleyecek. Benimle farklı olur diye düşünme. Sen farklı olmayacaksın, sadece sıradaki olacaksın. 2. Duygusal hayalet. Yanında ama yok. Sen bugün çok kötüyüm diyorsun, o telefonuna bakıyor. Sen açılmak istiyorsun, konu değiştiriyor. Kaçınmacı bağlanma bozukluğu diye bir şey var. Duyguları tehlikeli gördüler, duvar ördüler. Sen yıllarca neden açılmıyorsun diye yalvaracaksın. O seni aşırı duygusal, yapışkan diye etiketleyecek. Bu duygusal terk edilmenin düğün öncesi provasıdır kardeşim. 3. Aşk bombacısı. Sonra taş gibi soğuyan. İlk 3-6 ay 24 saat mesaj, hediye yağmuru, sensiz yaşayamam tripleri. Evlendikten sonra birden telefonlar susar, ilgi bıçak gibi kesilir. Klasik narsist döngüsü. Seni şişirir, sonra patlatır. Av bittiği için ilgisi bitti. Yabancıları gösterdiği sıcaklığı sana göstermiyorsa o yoğunluk aşk değil, kırmızı bayraktır. 4. Duygusal zekası sıfır olan. Ne senin duygunu anlıyor, ne kendi duygusunu ifade edebiliyor. Bir şeyim yok der, surat 5 karış. Konuşmak istediğinde savunmaya geçer. 15 yıllık evlilik araştırmaları bu konuda da oldukça açık. Duygusal zeka düşükse ilişki %90 çöküyor. Empati yok, öz farkındalık yok, çatışma çözme becerisi hiç yok. Yan yana oturup yalnız hissedeceksin. Aşk bunu düzeltmez. Terapist bile imkansız düzeltemez. 5. Kontrol manyağı ama seni koruyorum kılıfıyla. Neredesin? Kiminlesin? Telefonunu göreyim. Ama seni çok sevdiğim için endişeleniyorum diye yutturuyor. Araştırmalar yapılmış bu konuda. Onlar da oldukça çok net sonuçlar veriyor. Kontrol davranışları her zaman şiddetlenir. Bugün kontrol, yarın arkadaşlarını kes olur. Önce konuşmaları kafanda prova yapmaya başlarsın. Bu hapishanenin ilk tuğlalarıdır. İçgüdün çığlık atıyorsa dinle kardeşim. 6. Büyümeyi reddeden tip. 5 yıldır aynı işten şikayet, aynı arkadaş kavgaları, aynı bahaneler. Değişeceğim der, hiçbir şey yapmaz. Kendini geliştirmeyi reddeden insan seni de dibe çeker. Sen onun terapisti, motivasyon koçu, annesi bile olursun. O da seni onu değiştirmeye çalıştığın için suçlar. Bataklıkta gül açtırmaya çalışma. 7. Parasal olarak sorumsuz ve yalancı. Gizli kredi kartları, harcamaları saklama, borç yok yalanı. Evlilik araştırmaları finansal yalan eşittir ilişki zehri diyor.
Onun borcu senin borcun olur. Onun kötü kredisi senin hayatını mahveder. Sunakta para mucizevi şekilde düzgün harcanmaz. 8. Hala eski sevgilisine takılı olan. Sürekli eskiyi anar, karşılaştırır, fotoğrafları saklar, arkadaşız diye mesajlaşır. Duygusal olarak boşta olan insan bunu asla ama asla yapmaz. Sen hayaletle yarışıyorsun ve asla kazanamazsın. Çünkü eski artık gerçek değil, onun hayalindeki mükemmel versiyon. Sen yedek lastiksin, nokta. 9. Çatışmadan kaçan ama sonra patlayan. Her şey yolunda der, sonra ufak şeye kıyameti koparır. Ya da günlerce konuşmaz, surat asar. Bu iletişim tarzı evliliği mezara gömer. Yumurta kabuklarının üstünde yürürsün, biriktirdiği her kırgınlık ileride nükleer bomba olur. Ve şimdi asıl şok geliyor. 10. madde sensin. Evet, yanlış duymadın. Bu listeyi dinlerken aynen ya benimki tam böyle diye içinden geçirdin değil mi? Ama hala bir şeyler yapalım, düzelir diye kendini kandırıyorsun. Ya da tam tersi bu 10 maddenin birkaçını kendinde görüyorsun ama kimse mükemmel değil ki diye geçiştiriyorsun. İşte gerçek. Kusur başka, toksik patern başka. Kendini tanıyıp değişmek için adım atmıyorsan sen de bu listede 10. sıraya oturuyorsun. Ve o zaman evlenme sakın demek sana da geçerli. Şimdi nefes al. Bu videoyu izleyen herkesin hayatında bu 10 maddeden en az biri mevcut. Bazılarında 3-4 tanesi birden var. Ama fark şu. Bu videoyu izleyip eyvallah uzaklaşıyorum diyenler kazanacak. Bir şeyler olur, değişir diye bekleyenler 5 yıl sonra burada tekrar karşılaşacak. Ama bu sefer boşanma avukatının ofisinde. Kapanış için son sözlerim. Kırmızı bayrak gördüğün an koş. Toksik insanla vakit harcama. Zehirli ilişkiye belki deme. Ve en önemlisi evlenme sakın diyen iç sesini susturma. Sen daha iyisine layıksın. Önce kendini seç. Sonra gerçekten hak edeni seçersin. Şimdi yorumlara yaz. Bu 10 maddeden hangisi senin hayatında var ya da vardı? Hangi numaradan kurtuldun? Hangisinden hala kurtulamadın? Yaz ki başkaları da yalnız olmadığını görsün. Beğen, kaydet ve paylaş. Çünkü birinin hayatını kurtarabilir bu video. Bana güven. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine iyi bak ve lütfen kendine ihanet etme. Hoşça kal.